Herkese merhaba. Bugün hayatımı değiştiren 5 kitaptan bahsedeceğim ve her birinin üzerinde konuşup bir şeyler söyleyeceğim. Kitabın yazarı ve nereden satın alabileceğinizden de bahsediyor olacağım. İlk kitabım Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı. Bu yeni bir kitap değil, hatta bir ara çok popüler olmuştu. Sosyal medyada sıkça karşıma çıktı. Daha sonra satın alıp okudum ve gerçekten harika bir kitap. Hayatımda çok şey değiştirdi. O yüzden listenin ilk sırasına bunu koyuyorum. Eğitimlerde ve derslerde sürekli olarak söylenen bir şey vardır. Değişime ayak uydur, değişime inan şeklinde sürekli şeyler söylenir ama o hep böyle havada kalır. Bu kitap gerçekten ihtiyacınız olan her şeyi size veriyor ve kitaptan öğrendiklerim sadece öğrenmekle de kalmadı. Gerçekten uyguladım. Bakış açımı da değiştiren bir kitap oldu. Facebook'un kurucusunun bir sözü var. Evinizin önünde ölen sincap, Afrika'da ölen insanlardan daha fazla ilginizi çekebilir diye. Bu sözü ilk duyduğunuzda ilk başta sıradan ve kolayca anlayabildiğiniz bir söz olarak geliyor ama aslında bu kitabı okuduktan sonra bakış açımda ciddi bir değişim oldu diyebilirim. Şimdi ikinci kitaba geçiyorum. Hayatımda şimdiye kadar okuduğum en güzel ve en hızlı okuduğum kitaplardan biri. Küçük alışkanlıklar büyük fark yaratır. Bir yıl boyunca her gün %1 daha iyiye ulaşırsanız günün sonunda %37 kat daha iyiye ulaşacaksınız. O yüzden küçük alışkanlıkları iyileştirmeye yönelik süper tavsiyeleri olan bir kitap. Ve ben bu kitabı bir kez değil birkaç kez okudum. Öğreneceğiniz çok fazla şey var. Çok bilgi dolu bir kitap. Okuyun, altını çizin, çıkardığınız dersleri mutlaka uygulamaya başlayın. Buna benzer bir kitap daha var, o da Alışkanlığın Gücü. O kitapla ilgili de çok fazla tavsiye okudum ama Atomik Alışkanlıklar kitabını şahsen daha açık ve okunması daha kolay olduğu için tercih ettim. O yüzden benim önerim Atomik Alışkanlıklar. 3 ve 4. kitabım aynı yazara ait. İlki Cesur Yeni Dünya. Aldous Huxley'in kitabı. Bu iki kitabın ortak özelliği yaşamımı nasıl şekillendirmem gerektiği ve aslında nasıl yaşadığımı görmemi sağladı. Cesur Yeni Dünya gerçekten tam bir motivasyon kitabı. Zorluklar yoksa hayat yaşamaya değmez ve sakin bir hayat insanı kontrol altında tutabilmenin en kolay yolu olduğunu öğretti diyebilirim. Ve Cesur Yeni Dünya ile ben açıkçası Instagram ve Facebook gibi web sitelerine karşı biraz daha şüpheci yaklaşmaya başladım. Özellikle çılgınca tüketilen, yani daha doğrusu tüm dünya tarafından hızlı tüketilen dijital ürünlere karşı biraz daha şüpheci olmaya başladım. Mesela bilgisayarımın kamerasını eskiden kapatmazdım. Daha sonra enstitünün bu kamera kapatıcılarından aldım ve bunu taktım. Sadece şüphecilik değil, aynı zamanda bana büyük bir farkındalık yarattı. Aynı şekilde George Orwell'in 1984 kitabı da buna benzer şeylere değiniyor ve geçmişten geleceğe işaret ediyor. Eğer bu tarz kitapları seviyorsanız George Orwell'in de kitaplarına da bakabilirsiniz. Ve Cesur Yeni Dünya kitabında aslında farklı olan şey şu. Kitabı okuduktan sonra normal hayatınıza dönüyorsunuz ve ya gerçekten kitapta anlatıldığı gibi mi olacağız diye böyle her şeyi sorgulamaya başlıyorsunuz ve bence bu çok değerli bir şey. Aynı yazara ait diğer kitap olan Ada ise farkındalık üzerine bir kitap. Yaşamla ilgili tatminsizliğimizden ve tüketime dayalı yaşama konusunda neden aramaya itiyor. Fakat ütopik bir girişim. Bu kitabı da tavsiye ediyorum ama aslında burada Aldous'un kitaplarından ziyade bizzat kendisinin bana neler kattığından bahsedebilirim. Onun gözünden çok fazla şey görebiliyorsunuz. Algı, yalan, paranın gerçeği ve hayvanlarla ilgili birçok şeyde gözünüzün önündeki perdeyi kaldırıyor. Bence mutlaka bu iki kitaptan birini okumalısınız. 5. kitabım ise İnsanın Anlam Arayışı. Viktor Emil Frankl. Aslında bu çok eski bir kitap. 1946'da yazılmış ve orijinal adı Hayata Evet'te.
Bir psikolog toplama kampını deneyimliyor adında bir ismi de vardı. Almanca bir isimdi ancak daha sonra 1959'da ismi İngilizceye çevrilmiş ve Amerikalıların daha kolay anlamasını sağlamak için şu anki adını almış. Bu bana geçmişin ne kadar acı verici olursa olsun, hayatta ne olursa olsun ilerleyebileceğine inanmayı öğreten bir kitap. Umudun önemini, neden umutlu olmamız gerektiğini ve umudun parasal bir değeri olmadığını gösteren bir kitap. İşte bunu bu yüzden çok seviyorum. Bir toplama kampındaki yaşamı anlatıyor ve tarafsız olarak aktarıyor. Toplama kampı denilince ilk aklınıza gelen elbette ki Auschwitz'teki toplama kampı. İnsanın kendi yolunu seçmesi konusunda ilham verici bir kitap ve bir depresyon dönemime gelmişti bu kitap ve bana inanılmaz bir şekilde iyi geldi diyebilirim. Bana göre bu kitap şunu anlatıyor. Diğer insanlara yardım edersen asla fakir olmazsın ve zenginleşirsin. Bencil değilsen ve başkaları bir şeyleri başardığında bundan mutluluk duyuyorsan hayatın her zaman mükemmel olur. Zenginliği insanlara yardım etmek olarak düşün. Zaten kitabı okurken Nazi kampında olduğunuzu düşündüğünüzde paranın bir etkisi de ortada kalmıyor. Yapmanız gereken bir iş, bir amacınız veya bu dünyada neden olduğunuza dair bir fikriniz varsa ve birçok kez başarısız bile olsanız başarıyı yakalayabilirsiniz. Yazar sizi bu kitapta en kötü senaryonun içerisine atıyor ve oradan çıkmaya çalışıyorsunuz. Hedeflerinize ulaşmak için hayal bile edemeyecek kötü senaryolara dayanabileceğinizi gösteriyor. Evet, işte hepsi bu kadar. Hayatımı değiştiren ve hayatımda dönüm noktası sayabileceğim 5 kitap bunlar. Videoyu hazırlamadan önce kitapların halen satışta olup olmadığına baktım ama hepsi aktif olarak satışta ve kesinlikle bulabiliyorsunuz. Yani herhangi bir siteden satın alabilirsiniz. Ben kitap listemi paylaşmayı çok severim. Fakat aynı zamanda sizin de sevdiğiniz ve dönüm noktası olarak gördüğünüz kitapları da açıkçası merak ediyorum. Bana önerebileceğiniz ve kesin bunu okumalısın Sezin dediğiniz bir kitap varsa yorum bölümüne mutlaka benimle paylaşın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizlere faydalı olur. Sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.